Selamlar, yepyeni ve bir o kadar da sarsıcı incelememize hoş geldiniz. Bugün öyle sıradan bir aile dramını konuşmayacağız. Sıkı durun, çünkü sinema tarihinin en karmaşık, izleyiciyi ahlaki bir ikilemin tam ortasına fırlatıp atan o meşhur başyapıtını, Asghar Farhadi'nin unutulmaz eseri, Bir Ayrılık, yani orijinal adıyla Jodariye Yine As Simin'i masaya yatırıyoruz. Bu analizde insan psikolojisinin o karanlık dehlizlerine inip, doğrularla yalanların nasıl kusursuzca birbirine karıştığına şahit olacağız. Sadece mahkeme salonunda değil, doğrudan insan vicdanında geçen, beyninizi yakacak bu yolculuğa hazır olun. Başlamadan önce size çok net ama bir o kadar da sarsıcı bir soru soracağım. Sırf anlık bir kibriniz yüzünden, ufacık, incir çekirdeğini doldurmayacak bir gurur meselesi için tüm ailenizi kendi ellerinizde paramparça eder miydiniz? Kulağa imkansız geliyor değil mi? Hadi canım asla dediğinizi duyar gibiyim. Ama inanın bana, bugünkü incelememizde sıradan bir blöfün, basit bir inatlaşmanın ne kadar yıkıcı, geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini adım adım saniye saniye göreceğiz. İnsan egosu dediğimiz şeyin pimini çektiğinizde nasıl elinizde patlayan bir bombaya dönüştüğünü kendi gözlerinizle göreceksiniz. Tamam, hadi bu konunun derinliklerine inelim. Bu eser sadece kurgusal bir hikaye değil, gerçek dünyada da resmen deprem etkisi yarattı. Düşünebiliyor musunuz? Hem prestijli Altın Küre ödülünü hem de Oscar'ı kazanan ilk İran filmi olarak sinema tarihine altın harflerle kazındı. Ama bu şaheserin yalıtım süreci öyle hiç de kolay olmadı. Tam bir hayatta kalma mücadelesiydi. Gerçek dünyadaki politik gerilimler doğrudan setin ortasına düştü. Yönetmen Asghar Farhadi, yasaklı yönetmenler Bahman Gobadi ve Cafer Penahi'ye destek verdiği için İran Kültür ve İrşad Bakanlığı'nın doğrudan sansürüyle karşı karşıya kaldı. Hatta çekimler bir süreliğine tamamen durduruldu. Yani karşımızdaki bu şaheser, perdede olduğu kadar kamera arkasında da inanılmaz bir mücadelenin ürünü. Peki bu devasa hikaye nasıl doğdu dersiniz? Yönetmen Farhadi bütün bu karmaşık, katmanlı anlatıyı tek bir imgeden yola çıkarak inşa etti. Ve o imge neydi biliyor musunuz? Alzheimer hastası babasını yıkayan bir adam. Evet, sadece bu. O kadar dokunaklı, insanı o kadar derinden sarsan, çaresizlik ve şefkati aynı anda hissettiren bir kare ki bu, tüm filmin omurgası oldu. İşte o kusursuz senaryonun geri kalan her bir detayı, o küçücük, kırılgan ve son derece insani anın üzerine kuruldu. Gelelim olayları tetikleyen o büyük çatışmaya. Her şey basit bir ikilemle başlıyor aslında. Bir yanda anne Simin var. Simin, kızı Termeh'nin çok daha iyi okullarda eğitim görmesi için İran'ı terk etmek, yurt dışına gitmek istiyor. Diğer yanda ise baba Nadir var. Nadir'in omuzlarında ağır bir görev. Alzheimer hastası olan, bakıma muhtaç babasını geride bırakamayacağı için İran'da kalmak zorunda. Nadir, eşinin isteğini net bir dille reddediyor. Simin de o zaman boşanıyoruz diyerek mahkemenin yolunu tutuyor. Ama hakim ne yapıyor? Bu boşanmak için yeterli bir sebep değil deyip davayı reddediyor. Bunun üzerine Simin ipleri tamamen koparıp annesinin evine taşınıyor. Kızı Termeh ise babasıyla kalmayı seçiyor. Görünüşe bakılırsa evlilik tamamen paramparça değil mi? Ama durun, işin rengi tam olarak burada değişiyor. Simi'nin şu sözlerine bir bakın. Boşanmaya itiraz bile etmedi. 14 yıllık evlilikten sonra kalmamı bile istemedi. Kırgınlığa bakar mısınız? Olayın aslı ne biliyor musunuz? Bu bir boşanma değil. Bu inanılmaz derecede tehlikeli, riskli bir oyun. Aslında kimse boşanmak istemiyor. Simin sadece bir süreliğine evden uzaklaşırsa Nadir'in pes edeceğini, kapısına gelip ona yalvaracağını düşünüyor. Hatta kızı Termehye de 2 hafta sonra döneceğini fısıldıyor ve bu gizli planı babasından saklamasını istiyor. Anlayacağınız masum bir inatlaşma sandığımız şey aslında saatli bir bomba. Peki bu blöf nasıl felakete dönüşüyor? Hemen anlatayım. Kızları Termah bu durumu düzeltmek için adeta çırpınıyor. Bir gün nadir bir olaydan dolayı karakolluk olunca kefaletini koşup ödeyen kişi kim dersiniz? Tabii ki Simin. Termah'tan bu anı fırsat bilip babasına lütfen annemden eve dönmesini iste diye yalvarıyor. Ama o kahlasıca gurur yok mu? Nadir şimdi söylersem kefalet parasından dolayı olduğunu düşünür diyerek kestirip atıyor. Sonraki aşamada Sim'in dönmek için ufacık bir yeşil ışık yakıyor. Hadi uzlaş, şu davalık olduğun adamın parasını ver bitsin bu iş diyor. Ama Nadir asla geri adım atmıyor. Eski defterler açılıyor, hakaretler ediliyor ve o şaka gibi başlayan, sadece bir blöf olan ayrılık kapkara ve geri dönülemez bir gerçeğe dönüşüyor. Tam da bu noktada Hz. Muhammed'in şu çarpıcı sözü durumu o kadar mükemmel özetliyor ki, 3 şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Nikah, boşanma ve tekrar evlenme. Film bu felsefeyi alıp resmen yüzümüze çarpıyor.
Düşünsenize sadece tek bir taraf, evet sadece bir kişi yutkunup küçücük bir geri adım atsa, o gururunu bir saniyeliğine kenara bıraksa bu aile kurtulacaktı. Ama kibrin gözü kör etmesi bir yuvanın o korkunç inat uğruna yıkılmasına sebep oluyor. Ve şimdi hikayenin temposu bir anda fırlıyor ve film tam bir psikolojik gerilime evriliyor. Simin gidince Nadir babasına bakması için hamile bir bakıcı tutuyor. Ve Termeh'in okulda olduğu o kader gününde kıyamet kopuyor. Sabah bakıcı kendi şahsi işi için yaşlı adamı yatağa bağlayıp evden çıkıyor. Öğleden sonra Nadir eve bir geliyor, babası yataktan düşmüş, nefessiz kalmış. Bir de bakıyor ki odadan para eksilmiş. Sonra bakıcı kadın eve döndüğünde Nadir kelimenin tam anlamıyla çıldırıyor, onu hırsızlıkla suçluyor, parasını vermeden kovuyor. Kadın hakkını arayıp direndiğinde ise onu yaka paçak kapıdan merdiven boşluğuna doğru itiyor. O tek bir anlık öfke, o tek bir itme, Nadir'in bütün hayatını karartıyor. Ertesi gün bakıcı kadının bebeğini düşürdüğü ortaya çıkıyor ve kadının inanılmaz derecede sinirli kocası, bebeklerinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle Nadir'e doğrudan cinayet suçlamasıyla dava açıyor. Nadir bir anda kendini hayatının en korkunç kaosunun içinde buluyor. Bütün günleri polis karakollarında, hastanelerde geçiyor ve ilginçtir, tam bu krizin ortasında o ayrı yaşadığı eşi Simin, yangını söndürmek, olayları çözmek için eve geri dönüyor. Peki Nadir mahkemede kendini nasıl savunuyor? Siz şimdi jüri olun ve şu savunmaya bir bakın. Nadir diyor ki, ben kadının hamile olduğunu asla bilmiyordum. Önceden kadının hamileliği hakkında evin içinde konuşulduğunda, mutfakta olduğunu ve hiçbir şey duymadığını iddia ediyor. Üstelik kadın sürekli geniş bir çarşaf giydiği için fiziksel olarak hamile olduğunu görmesinin de imkansız olduğunu söylüyor. Kulağa son derece mantıklı geliyor değil mi? Deliller oldukça zayıf duruyor. Şimdi bu kısımda asıl ilginç olan şey şu. Biz ekran başında kim doğru söylüyor diye kafayı yerken o zehir gibi kızı Terme aradaki boşluğu yakalıyor. Babasına dönüp o can alıcı, o bitirici soruyu soruyor. Madem mutfaktayken konuşmayı duymadın, benim öğretmenimin bakıcı kadına bir kadın doğum doktorunun numarasını verdiğini nereden biliyorsun? O konuşmada aynı anın içindeydi. Bum! Termeh babasını koskocaman korkunç bir yalanın tam ortasında suçüstü yakalıyor. Köşeye tamamen sıkışan Nadir'in o çaresiz itirafına bir bakın. Biliyordum ama onu ittiğim an unuttum. Mahkemede itiraf etseydim 3 yıla kadar hapis alırdım. O zaman sana kim bakardı? İşte burada Nadir'in üstündeki o ezici baskıyı, hapse girme korkusunu hissetmemek elde değil. Kendini korumak için söylediği o ufacık yalan bir anda boynuna dolanan bir ilmeğe dönüşüyor. İşte bu da bizi filmin en sarsıcı, en ağır felsefesine getiriyor. Günahın günahı doğurması. Babasının bu kadar büyük bir yalan söylemesi Termeh'i içten içe bitiriyor. Ama asıl trajedi ne biliyor musunuz? Terme, sırf babasını hapisten kurtarmak için mahkemede hakimin gözlerinin içine baka baka kendi ilkelerini çiğneyip yalan yere yemin etmek zorunda kalıyor. Nadir kendi battığı çamura o tertemiz masum kızını da çekiyor. Suçluluk döngüsü aileyi yavaş yavaş zehirliyor. Biz tam Nadir %100 suçlu, olay çözüldü derken, Farhadi bize devasa bir ters köşe daha çakıyor. İki tarafında inanılmaz sırları ortaya dökülüyor. Evet, Nadir mahkemeye yalan söyledi. Ama bakıcı kadının da korkunç bir sırrı var. Kadın Simin'le baş başa kaldığında gözyaşları içinde itiraf ediyor. Aslında Nadir'in onu itmesinden bir gün önce sokakta kendisine araba çarpmış. Bebeğin hareketlerini hissetmediği için de yaşlı adamı bağlayıp hastaneye koşmuş. Yani düşüğün asıl sebebi büyük ihtimalle o araba kazasıydı. Ama kadın kocasının öfkesinden korktuğu için bu kazayı herkesten sır gibi saklıyor. Bütün bu yalanların gölgesinde ortaya diyet yani kan parası meselesi çıkıyor. Simin her zamanki gibi rasyonel. Düşüğün gerçek sebebinin kaza olma ihtimalini bilse bile verelim şu parayı kurtulalım bu kabustan diyor. Bakıcının kocası ise gerçeği bilmediği için davayı sonuna kadar zorluyor. Ama asıl cehennemi yaşayan bakıcı kadın. Kendi kocasına araba çarptığını söyleyemediği için vicdan azabından kahroluyor. Ve gerilimin adeta tavan yaptığı o an parayı verip bu işi kapatmak için kadının evine gidiyorlar. Nadir kazayı bildiği için kadına nihai bir vicdan testi sunuyor. Parayı vereceğim ama karşılığında Kur'an'a el basıp düşeye benim itmem sebep olduğuna yemin edeceksin. O kadar dindar bir kadın ki Allah'ın kelamı karşısında titremeye başlıyor. Kocası evde terör estirmesine, o paraya olan ölümcül ihtiyaçlarına rağmen yalan yere yemin etmeyi reddediyor. O büyük kan parasını elinin tersiyle itiyor, vicdan parayı yeniyor. Tüm bu kaosun içinde çok sessiz ama yürek yakan bir detay var. 40 sayısı.
Filmin sonlarına doğru ailenin tamamen siyahlara büründüğünü görüyoruz. İran kültüründe bir kayıp yaşandığında tam 40 gün boyunca siyah giyilerek yas tutulur. Yani o masum, hiçbir şeyden haberi olmayan yaşlı büyük baba bu hengamenin arasında sessiz sedasız hayata veda etmiş. Yani buradaki asıl kritik nokta şu, inanılmaz trajik bir ironiyle karşı karşıyayız. Çatışmanın asıl sebebi olan, boşanmayı başlatan o büyük baba artık yok. Ortada Nadir'in evde kalması için bir sebep kalmadı. Gidebilirler. Ama ne yazık ki köprüler çoktan yıkıldı, kalpler onarılamaz şekilde kırıldı. Şaka gibi, bir blöf gibi başlayan o ayrılık davası, inat ve kibrin zehriyle geri dönülmez bir gerçeğe dönüştü ve hakim o acı boşanma kararını verdi. Ve geldik sinema tarihinin en çok konuşulan o meşhur beyin yakan son sahnesine. Hakim, gözyaşları içindeki Termehey'e dünyanın en zor sorusunu soruyor. Kiminle yaşamak istiyorsun? Termerhey kararını verdiğini söylüyor ama biz asla o cevabı duyamıyoruz. Ekran bir anda kararıyor. Çılgınca değil mi? Peki onca yalanın, onca kibrin ardından siz Termerhey'nin yerinde olsanız kimi seçerdiniz? Annesini mi, babasını mı? Lütfen kendi teorilerinizi hemen şimdi yorumlara yazın, orada tartışalım. Bu derinlemesine incelemeyi beğendiyseniz o beğen butonuna basmayı ve sinemanın bu zihin açıcı dünyasında bizimle kalmak için kanala abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.